Merhaba, insanlık tarihinin belki de en derin, en kafa karıştırıcı ve en büyüleyici fikirlerinden birinin, yani sonsuzluğun hikayesine hoş geldiniz. Şöyle bir duralım ve düşünelim. Sonsuzluk dediğimiz şey, evrenin kendisinde var olan elle tutulur bir gerçeklik mi, yoksa sadece bizim zihnimizin kavrayamadığı şeyleri adlandırmak için bulduğu bir kelime mi? İşte bugün birlikte peşine düşeceğimiz o büyük soru bu. Ve bu soru emin olun sadece matematikçileri ya da fizikçileri ilgilendirmiyor. Binlerce yıldır filozofların, düşünürlerin, hatta sanatçıların aklını kurcalayan bir bilmece bu. Gelin bu soyut ama bir o kadar da hayatımızın temelindeki fikrin ardındaki inanılmaz yolculuğa birlikte çıkalım. Evet evet yanlış duymadınız. Sonsuzluk gibi devasa bir konuyu anlamanın ilk adımı asla bitmeyen bir yarışın tuhaf hikayesinde gizli. Çünkü bu hikaye bize sonsuzlukla ilgili ilk ve en temel problemi en yalın haliyle gösterecek. Peki, madem öyle, hadi bu işin en derinine, kökenine inelim. Sonsuzluk fikriyle ilk boğuşanlar bildiğiniz gibi antik Yunan filozoflarıydı. Onlar bu kavramı mantığın sınırlarını adeta çatlatan, zihin yakan paradokslar üzerinden ele aldılar. Ve bu paradokslar, inanın bana, bugün bile zihinleri fena halde zorlamaya devam ediyor. İşte karşınızda filozof Zenon'un o meşhur paradoksu. Efsanevi savaşçı Aşil bir kaplumbağayla yarışacak. Tabii kaplumbağaya biraz avans veriyor, ayıp olmasın. Şimdi düşünün, Aşil, kaplumbağanın başladığı ilk noktaya ulaştığı anda kaplumbağa az da olsa ilerlemiş oluyor değil mi? Tamam. Aşil bu sefer o yeni noktaya koşuyor ama o oraya varana kadar kaplumbağa yine minilik bir mesafe kat ediyor. Aşil o noktaya varıyor, kaplumbağa yine bir tık önde. Zeno diyor ki, Aşil'in kapattığı mesafe sürekli küçülse de bu durum sonsuza kadar devam eder. Aşil, sonsuz sayıda küçük adımı tamamlamak zorunda olduğu için teorik olarak kaplumbağayı asla yakalayamaz. İşte bu paradoks, bir mesafenin sonsuz kez bölünebileceği fikrini, yani sonsuz bölünebilirlik kavramını zihnimize kazıyan en güçlü örneklerden biri. Hatta Zenon'dan bile daha eskiye gidelim. MNÖ 6. yüzyılda Anaximandros diye bir düşünür var. Diyor ki, evrenin temelinde ne su, ne ateş, ne de hava gibi belirli bir madde olabilir. Her şeyin kökeninde apeiron adını verdiği, kelimenin tam anlamıyla sınırsız ve tanımsız olan bir şey olmalı. Yani anlıyorsunuz değil mi? İnsanoğlunun bu sınırsızlık fikriyle kavgası neredeyse felsefenin doğuşuna kadar uzanıyor. Felsefi bir bilmece, akıl almaz bir paradoks olarak başlayan sonsuzluk, bir sonraki adımı atabilmek için somut bir şeye ihtiyaç duyuyordu. Yani onunla çalışabilmek, onu denklemlere dökebilmek için ona bir nevi bir yüz, bir kimlik vermemiz gerekiyordu. İşte şimdi sonsuzluğun nasıl o meşhur sembole dönüştüğünü göreceğiz. Şu zaman çizelgesine bir bakar mısınız? Gerçekten de inanılmaz. Fikrin felsefi olarak ilk ortaya atılmasıyla onun bugün bildiğimiz matematiksel sembolüne kavuşması arasında 2000 yıldan fazla bir süre var. Bu devasa boşluk aslında bize ne kadar önemli bir şey söylüyor? İnsanlığın bu soyut kavramı sindirmesi, onu bir araç olarak kullanmaya başlaması ne kadar uzun ve zorlu bir süreç olmuş. Ve işte o kilit isim sahnede John Wallace. 1655 yılındayız. Wallace, matematikte sınırsız bir niceliği ifade etmek için bugün hepimizin kanıksadığı o zarif sembolü, yani yatay 8'i kullanan ilk kişi oluyor. Peki neden özellikle bu şekil? İşin ilginç yanı bu tam bir sır. Kimi teoriler Roma rakamlarındaki 1000 sayısından geldiğini söylüyor, kimileri ise başlangıcı ve sonu olmayan sonsuz bir döngüyü, bir kurdeleyi temsil ettiğini. Sebebi ne olursa olsun bu sembol çok kısa sürede matematiğin evrensel dili haline geldi. Tamam, şimdi arkanıza yaslanın çünkü hikayemizin en akıl almaz, en nasıl yani dedirten kısmına geliyoruz. Sembolü bulduk, sonsuzluğu denklemlere soktuk. Her şey yolunda sanıyorduk. Ama sonra matematikçiler bir şey keşfettiler. Hepimizin tek bir şey sandığı sonsuzluk aslında hiç de öyle değilmiş. Hazır olun, işler fena halde tuhaflaşacak. Ve bu devrimin arkasındaki isim Georg Cantor. 19. yüzyılda yaşamış bu dahi Alman matematikçi, sonsuzluk anlayışımızı kelimenin tam anlamıyla dinamitledi. Cantor ne mi yaptı? Sonsuzluğun tek bir kavram olmadığını, farklı boyutlarda, farklı büyüklüklerde sonsuzluklar olduğunu matematiksel olarak kanıtladı. Bu fikir, o dönemin matematik dünyası için o kadar radikal, o kadar saçmaydı ki, Cantor hayatının büyük bölümünde meslektaşları tarafından dışlandı, anlaşılamadı, hatta akıl sağlığını yitirdiği bile söylendi. Ama en sonunda onun haklı olduğu anlaşıldı.
İşte Cantor'un bütün devrimi bu cümlede saklı. İlk duyduğunuzda kulağa tamamen mantıksız geliyor, öyle değil mi? Sonsuz sonsuzdur işte. Bir sonsuz diğerinden nasıl daha büyük olabilir ki? Ama Cantor bunun sadece mümkün olmakla kalmayıp aynı zamanda ispatlanabilir bir matematiksel gerçek olduğunu gösterdi. Peki bunu nasıl kanıtladı? Çok zekice bir yöntemle. Gelin şu tabloya odaklanalım. Sol tarafta ne var? Doğal sayılar. 1, 2, 3 diye sonsuza dek giden bildiğimiz sayma sayıları. Bunları teorik olarak tek tek sayabilir, sıraya dizebilirsiniz. Bu yüzden Cantor buna sayılabilir sonsuzluk diyor. Peki ya sağ taraf? Orada reel sayılar var. Yani aklınıza gelebilecek tüm kesirli, ondalıklı sayıları içeren devasa bir okyanus. Cantor'un dehası şunu göstermekti: reel sayıları doğal sayılar gibi bir listeye dizmek imkansızdır. Neden mi? Çünkü herhangi iki reel sayı arasında, mesela 1.1 ile 1.2 arasında bile sonsuz tane daha reel sayı vardır. 1.11, 1.112, 1.11123 bu sonsuza kadar gider. Asla bir sonraki reel sayının ne olduğunu söyleyemezsiniz. İşte bu durum, reel sayılar kümesinin doğal sayılar kümesinden temelde farklı ve evet, daha büyük bir sonsuzluk olduğunu kanıtlıyor. Bu, matematiği temelinden sarsan bir fikirdi. Ve işte matematiğin bu soyut zirvelerinden tekrar yeryüzüne inip en başa, o en temel sorumuza geri dönüyoruz. Antik bir felsefi bilmece olarak başlayan, sonra matematikçilerin oyun alanına dönüşen bu kavram, şimdi modern kozmolojinin, yani evrenin sırlarını çözmeye çalışan bilimin tam kalbinde oturuyor. Şimdi matematikçiler sonsuzlukla oynamayı çok severken, fizikçiler için durum genellikle tam tersi. Bir fizikçinin teorisinde, mesela bir kara deliğin merkezini ya da büyük patlama anını anlatan denkleminde sonuç sonsuz çıkıyorsa, bu genelde bir alarm zilidir. Bunu doğanın gerçekten sonsuz olduğunun bir kanıtı olarak değil, tam tersine teorinin o noktada iflas ettiğinin, denklemlerin artık çalışmadığının bir işareti olarak görürler. Sonsuzluk, adeta bilinen fizik yasalarının geçerliliğini yitirdiği bir girilmez tabelası gibidir. Eğer denklemlerdeki sonsuzluklar bize bir hatayı işaret ediyorsa, o zaman gerçek ne? Evrenin nihai ölçeği ve şekli hakkında ne biliyoruz? İşte bu soru bizi günümüz biliminin en heyecan verici ve en spekülatif alanlarından birine, tam da sınırlarına taşıyor. Bilim insanlarının bugün masaya koyduğu 3 ana olasılık var. Her biri de gerçekliğin doğasına dair aklımızı zorlayan bambaşka bir tablo çiziyor. Gelin bu 3 modele de kısaca bir göz atalım, ne dersiniz? İlk model en basit, en sezgisel olanı. Bu modele göre evrenin bir kenarı, bir sonu, bir duvarı yok. Hangi yöne doğru giderseniz gidin, uzay, galaksiler, yıldızlar, her şey sonsuza dek devam eder. Tıpkı dev, sonu gelmeyen bir kağıt parçası gibi. İkinci modelse işte işlerin biraz daha ilginçleştiği yer. Sonlu ama sınırsız. Nasıl yani? Bunu anlamanın en iyi yolu kendinizi bir kürenin, diyelim ki bir basketbol topunun yüzeyinde yürüyen iki boyutlu bir karınca gibi hayal etmek. Yürüdüğünüz sürece asla bir kenara ya da sınıra çarpmazsınız, değil mi? Teorik olarak sonsuza kadar o yüzeyde yürüyebilirsiniz. Ama o topun yüzey alanı sonludur. İşte bazı teoriler bizim 3 boyutlu evrenimizin de tıpkı böyle olabileceğini söylüyor. İçinde ne kadar gidersen git bir son ile karşılaşmazsın ama toplam hacmi, toplam büyüklüğü aslında sonludur. Ve son olarak en spekülatif, en akıl almaz model, çoklu evren. Bu fikir artık sadece bilim kurgu filmlerinin konusu değil, sicim teorisi gibi temel fizik teorilerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu fikre göre bizim büyük patlamayla başlayan evrenimiz, var olan tek evren olmayabilir. Belki de sonsuz sayıda başka evrenlerin olduğu dev bir kozmik köpüğün içindeki milyarlarca baloncuktan sadece biriyiz. Ve daha da çılgını, bu evrenlerin her birinde fizik yasaları bile farklı olabilir. Bu model, Cantor'un o farklı sonsuzlukları fikrini alıp kozmolojik bir boyuta taşıyor sanki. Şöyle bir dönüp baktığımızda yolculuğumuz gerçekten de inanılmaz bir rota izledi. Kazanılamayan antik bir yarışla başladık, soyut bir fikri o meşhur sonsuzluk sembolüyle evcilleştirdik, sonra Cantor ile sonsuzluğun bile kendi içinde farklı büyüklükleri olabileceğini gördük ve en sonunda bu bilgiyi alıp evrenin ta kendisini, onun başlangıcını ve sonunu anlamak için kullanmaya çalıştık. Ve tüm bu yolculuğun sonunda zihnimizde yine o en temel soru beliriyor, daha da güçlü bir şekilde. Tüm bu felsefe, matematik ve kozmolojiden sonra ne dersiniz? Sonsuzluk gerçekten de orada, dışarıda, evrenin dokusuna işlenmiş somut bir gerçeklik mi? Yoksa sonsuzluk
sadece aklımızın yetmediği, teorilerimizin çöktüğü, anlayışımızın bittiği o sınıra verdiğimiz bir isimden mi ibaret? Belki de sonsuzluk evren hakkında değil de bizim evreni anlama kapasitemizin sınırları hakkında bir gerçektir. Bu soru belki de bilimin ve felsefenin kesiştiği en derin, en gizemli noktalardan biri. Ve cevabını henüz hiç kimse bilmiyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, bu tarz içeriklerin devam etmesi için abone olarak ve videoya beğeni bırakarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.